Merhaba, Kariyer Kılavuzu'na hoş geldiniz. Öncelikle hepinize teşekkür etmek istiyorum çünkü 1000 aboneyi geçiyoruz şu anda. Açıkçası hiç bu kadar beklemiyordum çünkü benim aklımda ben bu videoları yaparım, YouTube'a yüklerim, belki bir iki kişi izler ve birilerine ulaşırım, ona yardımcı olurum olarak düşünüyordum. Fakat inanılmaz beni heyecanlandırıyor çünkü videoları özellikle yani 2 kişi, 3 kişiden fazla izledikten sonra yani çok gerçekten şaşırıyorum. Öncelikle hepinize çok teşekkür ederim. Çok güzel yorumlar alıyorum. Türkçe içerik üretip yurt dışında özellikle Amerika'da okumak isteyen lise öğrencileri için ya da üniversiteye buraya gelmek isteyen öğrenciler için ya da PhD yani doktora için buraya gelmek isteyen öğrenciler için bir içerik üretmek istiyorum. Bildiğiniz üzere yani benim normalde kendi full time yani tam zamanlı çalıştığım bir işim var. Bu tamamen hobi olarak yaptığım, çok keyif aldığım, San Francisco'da yaşarken size buradaki hayatı anlatabileceğim küçük bir kanal bu aslında. Ne kadar büyür, ne kadar ilerler hiçbir fikrim yok fakat hepinize tekrar teşekkür ederim. Bugünkü konumuz çok önemli, birkaç sorunuzu yanıtlayacağım. Aynı zamanda da sizi Gay Pride Parade'e götüreceğim. San Francisco'da gaylerin büyük gururla yürüdükleri, çok keyifli, çok cıvıl özgürlüklerini yaşadıkları çok güzel bir parade'e gideceğiz. Hadi başlayalım. Just to get you back again, I would do anything at all. I know I'm not innocent, you deserve a better man. But let me just hold your hand once more. Ooh, 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 I wanna take you out. Ooh, 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 show you what I'm all about. Ooh, 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 make up for what we lost. Tonight is the night that we're gonna fall in love. I don't care about you and him, I don't care about what has been. I only care about your soft skin, cause we're still sleeping in my head. I don't care about you and him, I don't care about what has been. I only care about your soft skin, cause we're still sleeping in my head. Herkesin bildiği üzere Amerika özgürlükler ülkesi fakat arkadaki yer bunun gerçekten büyük bir kanıtı. Buraya geldikleri zaman insanlar gerçekten istedikleri gibi yaşıyorlar, tamamen özgürler. Yani bu böyle bir şey kutlamaları gerçekten çok güzel. Her şehirde böyle bir şey yok yalnız. San Francisco genelde bu tarz kutlamaların daha çok olduğu bir yer. Diğer şehirler aslında çok daha fazla konservatifler. Yani daha böyle kapalı düşünceleri var. Fakat bu tarz görüşü olan ya da böyle yaşamak isteyen insanlar için San Francisco gerçekten paha biçilmez bir yer. You can try to fool yourself like you love somebody else, but you and him will never feel the way we do. Ooh, 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 I wanna take you out. Ooh, 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 show you what I'm all about. Ooh, 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 make up for what we lost. Tonight is the night. İnsanların bu kadar heyecanlı bir şekilde ve mutlu bir şekilde kutlamaların en büyük sebebi aslında devlete karşı göstermiş oldukları bir zafer gibi düşünün. Çünkü şu andaki Amerikan hükümeti kesinlikle gayleri istemiyor. Bu onlar için büyük bir başarı bu şekilde kutlaması ve San Francisco halkı inanılmaz onları destekliyor. Genelde halk tek başına, kendi başına yapmıyor. Videolarda görmüş olduğunuz üzere Facebook, LinkedIn, Microsoft, Twitter, aklınıza gelebilecek ne kadar çok firma varsa hepsi Pride Parade'i tamamen önemsiyorlar, destekliyorlar, inanılmaz yatırım yapıyorlar ve bu şekilde kutluyorlar. Bu aslında buradaki büyük kuruluşların özgürlüğe ve özgür düşünceye nasıl değer verdiğini bu şekilde görebilirsiniz. San Francisco'ya gelip bu şekilde Gay Pride Parade'i izlemek isterseniz bilmeniz gerekenler: 1. Kesinlikle şapka getirin çünkü çok sıcak. Hiçbir şekilde gölge yok. Dolayısıyla şapkanızla gelin. İkincisi, arabayla asla ve asla gelmeyin. Mümkünse toplu taşıma araçlarını kullanın ya da trenle gelip şehrin içine yürüyerek gelin. Yaklaşık bir 10-15 dakika içinde hemen zaten görebilirsiniz çünkü şehrin hemen dibinde.
genelde Gay Pride ve açık görüşlü olmanız. Eleştirmeyin, normal tamamen açık görüşle izleyin. Çünkü insanların farklılıklarını kutlamak gerçekten çok keyifli ve çok güzel. Ve bu şekilde başka şirketlerin de destek veriyor olması ve onların da böyle kutluyor olması gerçekten çok güzel. Hayat daha yaşanılabilir, daha az stres oluyor diyelim. I would do anything just to get you back again. I would do anything at all. I know I'm not innocent. You deserve a better man. But let me just hold your hand once more. Ooh, 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 I wanna take you out. Ooh, 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 show you what I'm all about. Ooh, 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 make up for what we lost. Tonight is the night that we gonna... Sorularınızı yanıtlamakla başlıyorum. Öncelikle Kerim Yüksel şu soruyu sormuş. ABD'de business alanında master için devlet üniversiteleri ile özel üniversiteleri fiyat yönünden karşılaşma şansınız var mı? Elbette. İlk bu soruyla başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde devlet üniversitesi ile özel üniversite aslında Türkiye'deki mantıkla birazcık çok benziyor. Yani devlet üniversiteleri biraz daha uygun fiyatlı, özel üniversiteler biraz daha pahalı. Fakat şunu bilmeniz lazım bu üniversiteyi düşünürken. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ve burada Amerikalı olarak bu üniversiteye giden insanlar aslında yabancı öğrencilere göre her zaman daha az para ödüyorlar. Nedeni ise şu şekilde. Onlar burada yaşarken devlete vergi veriyorlar. Siz yurt dışından geldiğiniz zaman bu vergiyi vermiyorsunuz tabii ki. Fakat bunun karşılığında da yabancı öğrenciler çok daha fazla para ödüyorlar. Devlet üniversitelerine yabancı olarak geldiğinizde burs imkanlarınız var. Fakat devletin Amerikalı vatandaşlarına vermiş olduğu burslardan yararlanamazsınız. Devlet üniversiteleri mesela örnek olarak 15 bin, 20 bin ya da 30 bin dolar gibi rakamlar olabilirken üniversitesine ve bulunduğu yere göre değişiyor bu fiyatlar bu arada. Özel üniversiteler 60 bin, 100 bin, 150 bin gibi çok büyük rakamlar olabiliyor. Özellikle master düşünüyorsanız yani yüksek lisans, işletme alanında bu yüksek lisansı düşünüyorsanız, özel bir üniversite düşünüyorsanız mesela USC gibi ya da Harvard gibi bu üniversiteler olabildiğince pahalı olacaktır eğer burs almıyorsanız. Burs almazsanız yaklaşık 100 bin ya da 120 bin civarı bir rakam ödeme durumunda kalabilirsiniz. Devlet üniversiteleri biraz daha uygun olacaktır. Dediğim gibi imkanları ona göre değişiyor aslında. Yani özel üniversitesine gittiğiniz zaman aynı Türkiye'de olduğu gibi onların daha fazla olanakları var. Çünkü daha fazla para alıyorlar. Devlet üniversiteleri biraz daha az olanakları var. Fakat eğitim gerçekten çok güzel. Yani iki tarafta da eğitim aslında çok güzel. Eğer maddi durumunuz bu kadar inanılmaz yüksek fiyatları ödeyebilecek durumda değilse burs almanızı öneririm. Burs nasıl alabileceğinizi sorusunu soruyorsanız o videoyu şuraya bir yere ekleyeceğim ya da şuraya bir yere. O videoyu da izleyebilirsiniz. Burslar hakkında orada detaylı bir şekilde yanıtlamıştım onları. Kerim'in diğer sorusundan bir tanesi de ABD'deki business alanında en iyi üniversiteler genelde özel üniversiteler mi? Kerim'cim hayır. Devlet üniversiteleri de gerçekten çok başarılı. Mesela UCLA Üniversitesi Los Angeles'ta bulunan bir üniversite. UCLA Anderson yüksek lisansı, işletme alanındaki yüksek lisansı gerçekten ilk 16'da. Birinci her zaman Harvard. Yani çoğunlukla çünkü eğitimi zaten kendini kanıtmış bir üniversite. Fakat devlet üniversitelerinin eğitimi gerçekten çok güzel ve başarılı. ABD'de bulunan üniversitelerin şöyle isimlerini şu şekilde şuraya ekleyeceğim. Siz de bunları görebilirsiniz. Aşağıya da link olarak ekleyeceğim ki bu üniversitelerin sitelerine gidebilmeniz için. Onları da bu şekilde bakabilirsiniz web sitelerinden. Özel üniversite ile devlet üniversitesi arasındaki eğitim farkı pek de fazla yok. Sadece üniversiteye gittiğiniz zaman imkan olanaklarınız belki az olabilir. Mesela girdiğiniz, yaşadığınız yurt ortamları biraz daha az lüks olabilir. Fakat ABD'deki yüksek lisans gerçekten devlet ya da özel olarak bir şey fark etmiyor. Başarılılar genel olarak. Diğer sorulardan bir tanesi de üniversitede dereceye girmek kabul için önemli midir? Bu aslında hem evet hem hayır. Eğer Amerika'ya gelirken bir bursa ihtiyacınız varsa Türkiye'de bir dereceye giriyor olmanız bu size yararlı olacaktır. En azından mesela Türkiye'de başarılı bir şeyler yaptıysanız, kendinizi akademik olarak birazcık kanıtladıysanız burada üniversiteye başvururken kesinlikle onlardan bahsetmenizi öneririm. Türkiye'deki sınava giriyorsunuz, sizi böyle bir şekilde rank ediyorlar. Yani sıralamaya giriyorsunuz. İşte aldığınız puana göre yerleşiyorsunuz. Burada bu tarz bir sistem yok. Evet, üniversiteye giriş sınavı var. Fakat buraya girdiğiniz zaman milyonlarca insanla birlikte böyle oturup sizi işte birinci oldu, ikinci oldu gibi yok.
puan alıyorsunuz ve yazdığınız essay yani kişisel başarınıza göre üniversitede başvuruda bulunuyorsunuz ve oranın admission komitesi yani sizi kabul eden komite ona göre seçiyor. Dolayısıyla biraz daha az stresli. Türkiye'de derslere çok çalışıyorsunuz, testlere çalışıyorsunuz, birinci bir şekilde derece almaya çalışıyorsunuz, iyi bir yere girmeye çalışıyorsunuz. Sizinle birlikte aynı yılda olan insanlarla yarışıyorsunuz, belki bir önceki yıllardaki insanlarla yarışıyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle değil. Bu sınava giriyorsunuz, puanınızı alıyorsunuz, kompozisyonunuzu yazıyorsunuz, kendi kişisel başarılarınızdan bahsediyorsunuz ve birkaç üniversiteye başvuru gönderiyorsunuz. Bunun karşılığında da üniversite size eğer kendine uygun görüyorsa kabul ediyor. Dediğim gibi biraz daha az stresli Amerika'da üniversite giriş durumları. Diğer bir soru da şu şekilde. Kabul için hangi üniversitede okuduğumuz ne kadar önemlidir? Yani üniversiteler kısas olarak alınıyor mu? Bu soruyu sanırım iki tür yanıtlayayım. Bir tanesi Türkiye'de hangi üniversitede okuduğunuz, şöyle bir şey var. Amerika'ya geldiğiniz zaman Türkiye'deki birçok üniversitenin ismini bilmeyecekler. Bu ODTÜ, Boğaziçi, Bilkent, bu üniversiteler dahil olmak üzere. Bu bizim Türkiye'deki üniversite Avrupa'da çok başarılılar. Sanırım mekan yani kıtalar arasındaki farktan da olabilir. Buraya geldiğiniz zaman ben Bilkentliyim, ben ODTÜ'lüyüm dediğiniz zaman pek bir bilgileri yok. Dolayısıyla yani Türkiye'deki herhangi bir farklı bir isimdeki üniversiteden de mezun olabilirsiniz. Dediğim gibi önemli olan sizin not ortalamanız evet çok önemli. Fakat onun dışında da yazdığınız kompozisyon. Üniversiteler nasıl kabul ediyor dair bir video da eklemiştim. Orada da görebilirsiniz. Bu kompozisyon hakkında biraz daha bilgi vermiştim. O yüzden kendi kişisel başarınız, normal bu sınava girdiğiniz zaman aldığınız puan dışında not ortalamanız da çok önemli. Türkiye'deki gibi sistem gibi düşünmeyin. Diğer bir olanı da yani bu soruyu şu şekilde de algılayabilirim. Yani Amerika'ya geldiğiniz zaman hangi üniversitelerde bulunduğunuz önemli mi? Yani herhangi bir üniversiteye girseniz de olabiliyor mu diye. Benim size önerim şu şekilde. Amerika'ya sadece ben üniversite okudum demek için saçma sapan bir üniversiteye gelip başvurmayın. Bunun sebebi ise şu şekilde. Türkiye'ye dönseniz belki çok önemsemezler, Amerika'da okudu deyip geçebilirler. Fakat Avrupa'da ya da Amerika'nın herhangi bir yerinde uzun süre kalmak istiyorsanız iyi bir üniversitede okumanız önemli. O üniversitenin isminin bulunması önemli. Size en büyük önerim Amerika'daki üniversitenin aşağı bu linki ekleyeceğim. İlk 20 ya da ilk 32 üniversitenin isimlerine bakın ve genelde o üniversitelere başvurmayı deneyin. O üniversitelerden burs almayı deneyin. Daha iyi olacaktır sizin için. Çünkü en azından ismi bilinecektir. Ve başarınız bir şekilde tasdikli olacaktır. Yoksa herhangi bir saçma sapan bir özel üniversiteye girip eğer paranız varsa orada da okuyup daha sonra Türkiye'de öğrenebilirsiniz. Fakat önemli olan iyi bir üniversite, iyi bir isim, iyi bir bölüm okumak daha iyi olacaktır. Eminim siz de benimle aynı fikirdesinizdir bu konuda. Diğer bir soru da şu şekilde. Üniversite ücreti dışında okurken ekstra eğitim masraflar çıkıyor mu? Eğitim masrafları aslında çıkmıyor. Şöyle ki yani üniversite bu parayı veriyorsunuz ve o sizin okuduğunuz alanı karşılıyor ya da burs alıyorsanız zaten bütün eğitiminizdeki bütün masrafları karşılıyor. Burada okurken size en fazla masraf olacak şey yediğiniz, içtiğiniz ya da araba alıyorsanız, arabalı bir yerde yaşıyorsanız mesela Los Angeles gibi, San Francisco'da yaşıyorsanız arabaya gerçekten ihtiyacınız yok. Bu bir bakıma iyi çünkü araba masrafınız olmayacaktır. Fakat gezmek istiyorsanız, başka şeyler yapmak istiyorsanız bu tamamen masraf size bağlı. Fakat eğitim süresi boyunca eğitime verdiğiniz para dışında ekstra bir para çıkmayacaktır. Eğer burs alıyorsanız çoğunlukla yurdu karşılamıyor birçok üniversite. O yüzden belki yurt masrafınız olacaktır. Fakat size güzel bir haberim var. F1 vizesiyle yani öğrenci vizesiyle eğer buraya geliyorsanız öğrenci vizesi dahilinde kampüs içinde yaklaşık 20 saat çalışabiliyorsunuz. Asgari ücret alabilirsiniz ve bu yaklaşık sizin harçlığınızı çıkaracaktır. En azından bir yerlere gidip gelmek istiyorsanız o parayı çıkaracaktır. 20 saat maksimum çalışabiliyorsunuz çünkü yabancı öğrencilerin böyle 40 saat ya da daha fazla çalışmasına izin vermiyor devlet. Zaten mezun olduğunuzda size çalışma izni veriyor yaklaşık bir sene kadar. Eğer bir işletme fakültesi gibi bir yerden mezunsanız, sayısal bir alandan mezunsanız ya da matematik ve mühendislik gibi size 3 senelik çalışma izni veriyor. Daha sonra da bunu çalışma vizesine çevirebilirsiniz. Sizin şirketinizin size sponsor olması gerekiyor. Burada yaşarken burs aldığınız süre boyunca ya da atıyorum bir şekilde buranın masrafını, eğitim masrafını karşılıyorsanız ekstra para çıkmayacaktır cebinizden. Olabildiğince detaylı sorular yazın lütfen. Çünkü bu şekilde videolar yapıp size yardımcı olmak çok istiyorum. Dediğim gibi bu video kanalı tamamen eğitim amaçlı, içerik amaçlı, hiçbir
farklı bir güdüsü olmayan, size sadece yardımcı olmak istediğim bir video. Benim özellikle Türkiye'de kardeşlerim var ve onların da bu şekilde soruları oluyor. Onların sınıf arkadaşları da bu şekilde soruları oluyor. Nasıl yapabilirler, nasıl gelebilirler diye. Bu videoyu açmamdaki en büyük amaç da buydu zaten. Birebir yardımcı olmaktansa ve sadece benim tanıdığım insanlara yardımcı olmaktansa Türkiye'de bu bilgiye ihtiyacı olan başka öğrencilerin olduğunu biliyorum. O yüzden bu videoyu izleyen de zaten sizsiniz. Umarım size yardımcı olmuştur. Güzel yorumlarınız için, pozitif yorumlarınız için, desteğiniz için ve bu 1000 aboneye her şey için teşekkür ederim. Bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordum. Daha da büyür mü onu da bilmiyorum. Ama dediğim gibi sadece bir kişi bile izlese, bir kişiye bile yardımcı olsam bu benim için yeterli. Herkese teşekkür ederim. Çok güzel bir hafta geçirmenizi dilerim. Kendinize çok çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.